Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere bu yıl içerisinde tanıtılan ve beni en fazla heyecanlandıran robot süpürge modellerinden biri olan Dreamy D20 Ultra robot süpürge inceleyeceğim. Bu robot süpürge neden seni bu kadar heyecanlandırdı diye sorarsanız, emiş gücü açısından bu yıl içerisinde tanıtılmış en yüksek emiş gücüne sahip modellerden biri. Üstüne üstün bir de birçok farklı akıllı alan tanıma, halı tanıma, nesne tanıma gibi birçok farklı özellik eklenmiş ve hepsi bir arada bir Power Dock'ta bu robot süpürgeyle beraber geliyor. Bu videonun başında kısaca özetleyecek olursam, bu robot süpürgeyi aldıktan sonra artık onu sadece temizliğe gönderiyorsunuz ve bundan sonra da artık hiçbir şeyine dokunmuyorsunuz. En azından 100 gün boyunca dokunmuyorsunuz. Fiyatına göre bence çok güzel özellikleri var. Öncelikle zaten bahsetmiştim. 13.000 Pascal'lık bir emiş gücüne sahip. Maksimum modunda 13.000 Pascal'lık emiş gücü ister sert zemin olsun ister halılarda olsun sizlere güzel kaliteli bir temizlik hissiyatı verebiliyor. 5200 mAh'lik batarya kapasitesi sayesinde standart modda kesintisiz 250 dakika boyunca, sessiz modda ise 370 dakika boyunca aralıksız temizlik yapabiliyor. Ve tüm bu temizliği hani 100 güne kadar dokunmuyorsunuz demiştim ya, kendi içerisindeki 3 litrelik toz kapasitesi sayesinde istasyon 100 gün boyunca siz bu istasyona dokunmadan tozları yani haznesini biriktirebiliyor. Toz torbası 100. güne kadar doluyor. Tabii ki de burada sizin kullanım sıklığınız bu süreyi etkileyebiliyor. Ardından sadece toz torbasını değiştiriyorsunuz ve robot süpürgenizi kullanmaya devam ediyorsunuz. Robot süpürgenin daha detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Performansından bahsedeceğim. Öncelikle gelin bir kutu açılışına geçelim. Robot süpürgenin kutusunun içerisinden neler çıkıyor? Ardından bir kurulumunu yapalım. Uygulamasıyla beraber başlayarak sizlere bu robot süpürgeyi A'dan Z'ye kadar anlatacağım. Kapağı açtığınızda ilk çıkan karşınıza şöyle bir hızlı başlangıç kılavuzu, bir adet yedek toz torbası, detaylı kullanım kılavuzu ve istasyon çıkış rampası. Alt kısımda Dream D20 Ultra robot süpürgenin kendisi. Son olarak da robot süpürgenin istasyonun kendisi geliyor. Alt kısımda gördüğünüz gibi 2 adet döner mopları burada çıkmakta. Bezler ayrılıyor. Gördüğünüz gibi cırtlı sistem. Bu şekilde bakın yapıştırıp kirlendiği zaman bu bezleri çıkarıp yıkayabilirsiniz. Bir adet ön fırça. Son olarak da istasyon güç kablosu. Hemen şöyle istasyonun örtüsüne çıkaralım. Ve son olarak sizlerin en büyük yardımcınız olan bu robot süpürgenin istasyonu. Üst kısmı açtığınız zaman kirli su ve temiz su haznesi var. 4,5 litre temiz su, 4 litre de kirli su haznesini görebiliyorsunuz. Şu şekilde bakın sızdırmaz kapaklarıyla beraber gelmekte. Kirli su haznesi dolduğunda bunu direkt olarak boşaltacaksınız. Ve aynı şekilde paspas içinde bakın. Burada temiz su haznesi de görmektesiniz. Toz torbasına ise ön kapaktan ulaşabiliyorsunuz. Ön kapağı burada kaldırdığınızda bir adet zaten torba kendi içerisinde geliyor. Diğer çıkan ise yedek olarak geçmekte. Bu torba sayesinde 100 güne kadar eller serbest bir şekilde bu istasyona dokunmadan temizlik yaptırabiliyorsunuz. Bu kısım ise paspasların yıkandığı ve aynı şekilde çöp haznesinin boşaltılıp torbaya aktarıldığı kısım. Bu alan sayesinde hem robot süpürge haznesindeki pisliği torbaya aktaracak, hem paspaslarını yıkayacak, ardından da kurulayıp temizliğe hazır bir şekilde bekleyebilecek. Rampasının montajı da çok kolay. Burada da bakın 3 adet zaten tırnak boşluğunu görebiliyorsunuz. Hemen rampayı buraya denk getirip taktığınızda gördüğünüz gibi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Torbaya ulaşmak için şurada bakın tuttuğunuz tırnağı çektiğinizde gördüğünüz gibi torbaya ulaşabiliyorsunuz. Şu şekilde bakın kapattığınızda artık çöpler dışarı taşmadan direkt olarak çöpe atabilirsiniz. Aynı şekilde bakın buradaki yuvadan da gene yeni torbanızı şu şekilde takarak ittirdiğinizde artık yeni toz torbası da kullanıma hazır oluyor. Bu kısım ise güç kablosunun giriş alanı. İsterseniz fazla kabloyu da buradaki kısma dolayarak da kablo kirliliğini önleyebilirsiniz. Robot süpürgenin kurulumu için Dream Home uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ardından ekle kısmından cihazı bulabilirsiniz veya eşleşme modunda direkt olarak otomatik bulabiliyor. D20 Ultra diye seçiyoruz. Robotumuzu açmıştık zaten. Sonraki diyoruz. Ardından sizlere bakın sağdaki ve soldaki butonlara 3 saniye boyunca basmanızı isteyecek. Size sesli uyarıda bulundu. Bunu işaretledik ve sonraki diyoruz. Ardından evinizdeki 2.4 GHz bandındaki Wi-Fi'nizi bu uygulamaya girmeniz gerekiyor. Wi-Fi bilgilerini girdikten sonra sonraki diyorsunuz. Şimdi de robot süpürgenin kablosuz ağına bağlanmanız gerekiyor. Bakın Dream Vacuum diye çıkar. Bunu seçtiniz. Gördüğünüz gibi bakın robota bağlandım. Uygulamaya geri dönün diyor. Evet, şimdi artık bağlantının tamamlanmasını bekliyoruz. Bağlantı tamam. İsterseniz robot süpürgeye farklı bir isim de verebilirsiniz. İşte bu kadar. Ufak bir eklenti indirmesi var. Bu da birkaç dakika sürüyor. Ama ana kurulum maksimum 2 dakikanızı almadan tamamlanıyor. Robot süpürgeye yakından bakacak olursak gene beyaz parlak bir kasa kullanılmış. Burada bir tane bakın çalıştır butonu mevcut. İstasyona dön butonu ve lokal alan temizlik butonu mevcut. Lider kolesini zaten burada görüyorsunuz.
360 derece dönerek anlık olarak tüm ortamı tarayabiliyor. Bu robot süpürge maksimum modda 13.000 Pascal emiş gücüne ulaşabiliyor. Dahili olarak 5200 mAh'de bir batarya kapasitesi var. Üst kapağı kaldırdığımızda bir tane 320 mililitrelik toz haznesi bizi karşılıyor. Zaten ana toz torbası 3 litre. Yani bundan neredeyse yaklaşık olarak 10 tane dolu dolu doldurduğumuzda ana istasyondaki toz torbası da dolabiliyor. Bu toz haznesini ise temizlemek isterseniz şu üst kısmında bir tane kapak var. Bu kapağı kaldırdığınızda bu filtreyi temizleyebilirsiniz. Manuel bir şekilde bu hazneyi temizlemenize gerek yok. Zaten istasyon bu görevi görebiliyor. Burada bakın bir adet de reset butonu var ve Wi-Fi bağlantı ışığını da burada görebilirsiniz. Uygulamaya erişmek için gerekli QR kod da burada mevcut. Robot süpürgenin toplam ağırlığı 3.9 kilogram. Arka kısma baktığımız zaman şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Burada bakın manyetik şarj kısımlarını görebilirsiniz. Bu kısımdan toz haznesi toz torbasına pisliğini aktarıyor. Aynı şekilde bakın buradan da su aktarımı yapabiliyorsunuz ve bu şekilde paspas petlerini ıslatabiliyor. Ön tarafta zaten kameralı bir model. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu kamerasıyla çok hızlı bir şekilde alan ve nesne tarama yapabiliyor. Bu arada arkadaşlar kamerasına erişip burada ortamda bir güvenlik kamera özelliği bu robot süpürgede yok. Alt kısma baktığımız zaman burada zaten paspas petlerini takacağın alan. Ana fırçayı görüyorsunuz bakın silikon yapısıyla yapılmış. Çıkarması çok kolay. Şu şekilde bakın damağı kaldırdığınızda ana fırçaya erişebiliyorsunuz. Eski tip kıl fırçalar gibi pislik tutmuyor. Rahatlıkla bakın bu şekilde uzun bir ömürle kullanabiliyorsunuz bu fırçaları. Değiştirmek isterseniz de gene Dream sitesinden satın alıp fırçayı takabilirsiniz. Şu öndeki plastikler ise kılların dolanmasını engelliyor. Bu şekilde bakın fırçanızı daha uzun temiz tutabiliyorsunuz. Bir adet ön fırçası var zaten bu robot süpürgenin. Hareketsiz yapıda. Gördüğünüz gibi bu da temizliği yani pislikleri toplayarak ana fırçaya iletmenizi sağlıyor. Bağımsız 360 derece tekerleri sayesinde ise robot süpürge tüm manevralarını yapabiliyor. 2 santim aşabilen amortisörlü tekerlekleri sayesinde ise halıların üzerine rahatlıkla bu robot süpürge çıkabiliyor ama yüksek eşiklere maalesef ki bu robot süpürge tırmanamaz. Paspas petlerini takmak da çok kolay. Şu şekilde bakın zaten altıgen bir yapısı var. Hemen şöyle oturtarak gördüğünüz gibi kendi manyetik yapısı sayesinde gördüğünüz gibi bakın uyarıyı da verdi. Manyetik bir şekilde burada oturuyor yuvasına ve 360 derece döner yapısı sayesinde sizlere kaliteli bir paspas sunabiliyor. İsterseniz kirlendikten sonra da bu cırtları çıkarıp tekrardan yıkayıp kullanabilirsiniz. Ama zaten istasyon bu görevi de yerine getiriyor. Otomatik toz boşaltma başladı. Robot süpürgeyi kurduk. Peki nasıl kullanacağız diyorsunuz? Merak etmeyin arkadaşlar. Benim videomda bu robot süpürgeyi A'dan Z'ye öğrenmeden çıkmayacaksınız. Öncelikle uygulamaya girdik ve cihaza git diyerek cihazın içine giriyoruz. Ana ekranda zaten ilk öncelikle evinizin haritasını görüyorsunuz. Robot süpürge çok kısa bir sürede evin haritasını çıkardı. Bakın ekran görüntüsü almıştım. 14.36'da haritalandırmaya başladım. 14.45'te tüm evin haritasını bana çıkardı. Yani neredeyse 9 dakikada tüm evimi gezerek rahat bir şekilde bu robot süpürge haritayı çıkarıyor. Fakat birkaç tam temizlikten sonra evinizin tüm ayrıntılarını detaylı bir şekilde bu haritaya aktarabilir. Ardından bölme işlemlerini yapabilirsiniz. Bakın şurada sağ üstte bakın harita ve kalem işareti vardır. Buraya bastığınız zaman odalarınızı istediğiniz şekilde bölebilirsiniz. İsimlerini değiştirebilirsiniz. Haritanızı sağa sola döndürebilirsiniz. Hatta çoklu harita yönetimi sayesinde mesela eviniz 2 katlı veya 3 katlıysa da bunların ayrı ayrı haritalarını çıkarabilirsiniz. Veya yazları yazlığa götürüyorsunuz mesela bu robot süpürgeyi. Oranın da haritasını çıkartıp bu uygulamaya ekleyebilirsiniz. Ardından ana ekrana döndüğümüzde özelleştir kısmı var. Burada isterseniz robot süpürgenin emiş gücü ve paspas su ayarını yapabiliyorsunuz. Soldaki Clean Genius kısmında robot süpürge kendi otomatik olarak bir algılama yapıyor. Zemindeki kir seviyesine göre emiş gücünü veya da paspas su seviyesini artırıp azaltabilir. Bunlarla uğraşmayayım derseniz bu modda robot süpürgenizi direkt olarak çalıştırabilirsiniz. Diyelim ki kendiniz ayarlamak istiyorsunuz. Burada bakın robot süpürge farklı modları var. İsterseniz sadece süpürebiliyor, sadece paspaslayabiliyor, süpürüp paspaslar, önce süpürüp sonra paspaslar ya da oda farklı süpürme ve paspas ayarları yapabilirsiniz. Mesela çok kullanmadığınız, genellikle kimsenin kalmadığı bir oda varsa buranın emiş gücünü düşük tutup paspas su seviyesini düşük tutarak orada robot süpürgenizin gereksiz yere enerjisini tüketmesini engelleyebilirsiniz. Mutfak mesela en çok kirlenen yer. Burada daha yüksek bir emiş gücünü ayarlayabilirsiniz
veya paspas su seviyesinde yüksekte tutabilirsiniz. Süpür ve paspas diyerek şöyle standart modda kullanacağım. Burada bakın gördüğünüz gibi sessiz, standart, turbo ve maksimum olacak şekilde emiş güçlerini ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada rotanızı da değiştirebilirsiniz. Sadece paspas kısmında ise bakın burada paspasın kalitesini yani hissiyatını arttırabilirsiniz. Yoğun veya derin paspaslama yaparak da zemininizde daha iyi bir temizlik yapmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca robot süpürge istasyonunda paspasınızın yıkanmasını isterseniz de burada ona bir alan ayar yapabilirsiniz. Mesela 15 metrekarelik bir alanı paspasladığınız zaman gidip istasyonuna paspasını yıkayacak. Ondan sonra tekrardan temizlik yapabilecek şeklinde böyle ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Tekrar geri döndüğümüz zaman robot süpürgeyi isterseniz tüm evi temizletebilirsiniz. Veya oda oda temizlik yaptırabiliyorsunuz. Hatta bu odaların sıralamasına kadar seçebiliyorsunuz. Önce oturma odasından başla. Sonra koridoru temizle. Sonra da mutfağı temizle gibi böyle sıra sıra atamalar yapabilirsiniz. Ve en önemli özelliklerinden biri ise çift temizlik veya tek temizlik yaptırabilirsiniz. Çift temizlik yaptırırsanız hem yatay eksende hem dikey eksende temizlik yapacağı için tüm alanları eksiksiz bir şekilde neredeyse 2 defa geçeceği için daha iyi bir temizlik robot süpürge yapabilir. Hatta isterseniz bakın burada lokal temizlik alanı da var. Belirlediğiniz bir bölge alanında burada ayarlayıp temizliğini yaptırabiliyorsunuz. Sağ üstteki kısma geçiş yaptığımız zaman da burada robot süpürge ile ilgili gerekli bilgiler öğreniyoruz. Temizlik geçmişi kısmından bu zamana kadar nerede ne kadar temizlik yapmışız bunların hepsini öğrenebilirsiniz. Planlanmış temizlemede ise robot süpürgenize günlük olarak görevler atayabiliyorsunuz. Şu odayı şu saatte temizlik yap gibi görevler atayabilirsiniz. Halı ayarları kısmında ise bakın burada gördüğünüz gibi robot süpürge halıya mesela paspası takılı ya 10,5 mm bu paspası kaldırabiliyor robot süpürge. Bunun sayesinde ne yapabilir? Mesela paspas modundayken halılardan kaçınsın mı? Veya süpürmeye devam etsin mi? Ya da yoksaydı da paspasını indirmeden halının üzerinden geçsin gibi özellikler de belirleyebilirsiniz. Halı güçlü moda aldığında robot süpürgede bir halı algılama özelliği sayesinde halılara çıktığı anda direkt olarak zaten maksimum emiş moduna çıkıyor. En alt kısmında bakın yoğun halı temizleme seçeneği var. Burada robot süpürge eğer ki bu seçeneği seçerseniz halının üzerindeyken daha yavaş hareket eder. Normalde onun gitme hızı vardır standart bir şekilde. Bu mod açıkken daha yavaş geçer. Tabii ki de ne oluyor? Daha uzun süre halının üzerine gezindiği için daha yoğun bir halı temizleme yapabilir. Zemin temizleme ayarlarına geldiğimiz zaman ise çarpışmadan kaçma modunu eğer aktive tutarsanız burada mesela koltuklarınızın ayakları, masalarınızın ayakları gibi kısımlar veya nesnelerden uzak kalmaya çalıştığı için nesnelere çok yaklaşmayacağından temizlik alanı birazcık daha az olur. Bu modu eğer kapatırsanız daha fazla odada alan temizler. Eğer ki evinizde evcil hayvan var diye endişe ediyorsanız bu robot süpürgede biliyorsunuz ki akıllı bir evcil hayvan tanıma özelliği de var. Mesela evcil hayvanınızın yatağı veya işte tuvaletin yaptığı kumu gibi çevreleri özel olarak algılayabiliyor. Bu butonu eğer aktive ederseniz evcil hayvanınızın olduğu kısmı da harita üzerinden belirttiğinizde burada ona göre bir temizlik yapabiliyor. Ve tabii ki de ne oluyor biliyorsunuz ki evcil hayvanınız olduğu için eviniz birazcık daha kirli olabilir. Robot süpürge burada size daha fazla yardımcı olabiliyor. İstasyon ayarlarına gelecek olursak yani dediğimiz Power Dock'un ayarları. Burada bakın otomatik yıkamayı kapatıp açabilirsiniz. Yıkama modunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde bakın kuruladıktan sonra burada kurulamanın zamanını da seçebilirsiniz. Ne kadar sürede kurulasın paspasları diye. Ayrıca boşaltmanın burada süresini de seçebiliyorsunuz. Yani mesela her temizlik sonrası boşalt gibi. Veya bunu komple de kapatabilirsiniz. Ya da düşük sıklığa alarak daha mesela birkaç temizlikten sonra hazneni boşalt diyebilirsin. Dil ve ses seviyesi kısmında ise sesini kısaltıp burada evdekileri rahatsız etmek istemeyebilirsiniz. Bakın konuştu. Ayrıca bu robot süpürgede Türkçe desteği var. Hem uygulaması hem kendisi tamamıyla Türkçe. Aksesuar kullanımı kısmında ise biliyorsunuz ki bu robot süpürgenin üzerinde ana fırça, HEPA filtre, ön fırça, toz haznesi gibi birçok farklı burada aksesuar var. Bunların ömrünün takibi için de buradan yapıyorsunuz. Buradan bakın ömrünü takip edebilirsiniz. Yenisini aldıktan sonra sıfırlayıp aynı şekilde tekrardan bunun takibini yapabilirsiniz. Diğer modellerden farklı olarak kendi temizlik solüsyon haznesi bu modelde gelmiyor arkadaşlar. Kendiniz isterseniz harici bir şekilde satın alıp şurada bakın hemen sizlere onu da göstereyim. Burada bakın temizlik solüsyon haznesi kısmı var. Normalde temiz suyla beraber karıştırdığınızda temizlik solüsyonu daha kaliteli yani bir solüsyon kullanarak sizlere burada evinizi daha iyi bir sterilize etmenizi sağlıyor. Bu modele koymamışlar. İsterseniz burada 1'e 200 oranında temiz su haznesine Dream'in kendi temizlik solüsyonundan kullanabilirsiniz. Veya harici olarak bu hazneyi satın almak isterseniz de alıp buraya takarak bu şekilde de kullanabilirsiniz. Nacizane tavsiyem lütfen ekstra bir temizlik maddesi kullanmayın. Çamaşır suyu gibi, sirke gibi bakın bunlar plastiği çok ağırtıcı maddelerdir. Bu robot süpürgenin birçok farklı plastik aksamı var. Kesinlikle bence zarar vereceğini düşünüyorum. Kullanın bir şey olmaz diyenlere bence itibar etmeyin. Ben bununla ilgili çok fazla şikayet aldım. O yüzden kendi temizlik solüsyonunu
veya robot süpürgelere uygun deterjanlar tercih ederseniz robot süpürgenizi daha uzun ömürlü bir şekilde kullanırsınız. Cihaz paylaşımı kısmından ise evdeki diğer kişilere de bu robot süpürgeyi yönetme hakkı tanıyabilirsiniz. Onlar da bir hesap oluşturduğu zaman hesap isimlerini girdiğiniz anda onlar da kendi telefonlarından direkt olarak bu robot süpürgeyi yönetebilirler. Ve güncelleme kısmından ise muhakkak robot süpürgenizi güncel tutmanızı öneririm. Robot süpürgenin öne çıkan özelliklerine devam edecek olursam Robot Swing ve Dual Scrub özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu özelliği sayesinde robot süpürge paspas yaparken dairesel hareketler sunarak burada aslında elimize benzer bir hareket yapıyor. Ve aynı şekilde robot süpürge arka kısmını oynattığı için de burada daha iyi bir paspaslama yapabiliyor. Çift döner mop başlıkları sayesinde hem basınç uyguluyor hem de aynı anda 360 derece döndüğü için yaptığım testlerde gerçekten başarılı sonuçlar aldım. Laminatlarda da taş zeminlerde de gerçekten güzel bir temizlik hissiyatı sunuyor sizlere. Eski tip robotlardaki gibi sadece toz alma olarak düşünmeyin. Gerçekten de zorlu kirlerde de sizlere yardımcı olacak şekilde paspasını yapabiliyor. Akıllı halı temizliği kısmından zaten sizlere bahsetmiştim. Robot süpürge burada artık paspas kaldırma braket uzunluğunu daha da arttırmışlar. 10,5 mm kadar kaldırıyor. Yani halılarınızın 1 santim altındaysa paspas onlara hiçbir şekilde temas etmeden direkt olarak halıya çıktığında onu kaldırıyor ve hiçbir şekilde halınızı ıslatmadan rahatlıkla süpürmesini yapabiliyor. Ve oda temizliği yaparken de önce sert zemin ve halı zemin şeklinde ayrım yaparak temizliğini yapıyor. Halının üzerine çıktığında ise zaten maksimum moda alarak da derinlemesine bir temizlik yapma özelliğine de sahip. 360 derecelik lidarı, ön taraftaki kamerası sayesinde akıllı ev adaptasyonuyla beraber evinizi çok iyi tanıyor. Nesnelerin ne olduğunu iyi tanıyabiliyor. Bu şekilde evinize uygun rotayla en hızlı ve en kaliteli şekilde temizlik yapmanızı da bu robot süpürge sağlıyor. 3 boyutlu engellerden kaçınma teknolojisi gerçekten başarılı. Biliyorsunuz ki her zaman evinizi derli toplu tutamıyorsunuz. Ama hiç endişe etmeyin. Dreamy D20 Ultra sayesinde yerdeki nesneleri direkt olarak algıladığı için bunlardan kaçınarak herhangi bir temasta bulunmadan rahatlıkla temizliğini yapabiliyor. Eskideki bu robot süpürgelerin çarpa çarpa gezmelerini zaten bu robot süpürgede görmeniz neredeyse imkansız. Bu arada Dreamy D20 Ultra'nın istasyonunda da farklı özellikler eklenmiş. Eski tip istasyonlara göre %30 daha fazla hızlı şarj edebildiğinden bahsedilmiş. Normalde biliyorsunuz ki 3-4 saatte tam şarja ulaşabilen robot süpürgeler artık bu yeni nesil istasyon sayesinde Dreamy D20 Ultra diğerlerine göre %20 daha hızlı bir şekilde şarjını tamamlayabiliyor ve ardından tekrar temizliğine devam ediyor. Son olarak süpürme performansından da kendi nacizane yorumuma eklemek istiyorum. 13.000 Pascal'lık emiş gücü sayesinde ben hep standart modda gönderdim robot süpürgeyi. Hiç ekstradan bir maksimum almama gerek yok. Zaten halıda direkt otomatik olarak kendini maksimuma alabiliyor. Halılarda çift temizlik veya derin temizliği aldığımda gerçekten muazzam bir temizliği kalitesi sunuyor. Hiç bunlarla da uğraşmanıza gerek yok. Günlük temizlik yaptırıyorsanız zaten normal standart temizliğe gönderdiğinizde bile gerçekten sizlere gözle görülebilir kaliteli bir temizlik sunabiliyor. İsterseniz evinizi kendiniz manuel bir şekilde süpürgenizle süpürün. Ardından bu robot süpürgeye gönderin. Muhakkak ki haznesi dolu bir şekilde dönecek. Sizin eğilmeye üşendiğiniz veya uzanmaya üşendiğiniz yerlere bu robot süpürge kesinlikle üşenmiyor. Dip köşe demeden temizliğini güzel bir şekilde yapabiliyor. Koltuk altı, mobilya altı, masa altı hiç fark etmez. Dreamy D20 Ultra tüm alanı eksiksiz bir şekilde temizliyor. Bu sebepten dolayı bu sene incelediğim en başarılı bir süpürme paspas performansı gösteren robot süpürgelerden biri Dreamy D20 Ultra. Evet arkadaşlar, Dreamy D20 Ultra robot süpürge incelemesinin sonuna geldik. Eğer bu robot süpürgeyi satın almak isterseniz de açıklamalar kısmına linki bıraktım. Güvenli bir şekilde buradan satın alabilirsiniz. Ayrıca bana destek vermek isterseniz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.